Dostlar merhabalar. Age of Tactics bir kez daha mükemmel detaylı bir videoyla sizlerle. Savaşçı Süvari Birliği'nin tüm detaylarını açıkladığım videodan sonra Scipio ile ilgili çok fazla talep geldi ve Scipio Africanus'un da tüm kombinasyonlarıyla ilgili bir video bütünü oluşturmak boynumuzun borcu oldu. Bu videoda Scipio ile ilgili yapılabilecek tüm birlik kombinasyonlarından yani Lagertha, Miyamoto, Yodit ve Fatih Sultan Mehmet kahramanlarında bu birlik için hangi yüzüklerin, hangi atların, hangi süslemelerin ve hangi becerilerin seçilmesi gerektiği gibi tüm detaylardan bahsederek birlik ile ilgili kafalardaki tüm soru işaretlerini sileceğiz dostlarım. Video devam ederken ara ara özet tablolar paylaşacağım dostlar. Bu tablolarda o anki konuyla ilgili yani yüzükse konumuz yüzükle ilgili birçok şeyi görebileceksiniz. Ve videonun sonuna doğru tüm bahsettiklerimi özetleyerek sizin için en verimli birliğin hangisi olduğunu ve sebebini sizlere bildireceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Old Fisherman yani Onur arkadaşımıza bize hesabını açtığı için teşekkür ediyorum. Onur arkadaşımızın main kompu Savaşçı Kılıç Birliği. Biz de bu birlik üzerinden şimdi değerlendirmelerimize başlayalım. Bildiğiniz üzere Scipio destek kahramanı dostlar. Kendi hasar çıkaran bir kahraman değil fakat kumandanını çok iyi besleyen bir kahraman olarak geldi. Yani bir kumandanın imza aktif becerisine kritik vuruş etkisi katması, 2 hasar azaltması, 3 beceri hasarı alır almaz birim yenileme sağlaması ve de 4 becerileriyle diğer tüm kahramanların imza aktif etkinleştirme ihtimalini ve hasarlarını arttırması demek bizim için müthiş. Müthiş abi. Daha ne yapsın? Bana kalırsa kılıç kompu yapan herkes Scipio Africanus'a gerekli harcamayı kesinlikle yapmalı. Oyunda tüm dengeleri değiştireceği düşünülen bir kahraman kendisi çünkü artık kılıçlı birliklerde de kritik vurma özelliğini bizlere bahşetti Scipio Africanus. Bu arada dostlarım 450 artı Scipio çark çevirdiğim videoyu da izleyebilirsiniz. Dostlar orada da sohbet varı keyifli bir video bütünlüğü oluşturdum. Şöyle sağ üstte koyuyorum. Şimdi isterseniz yıldızlardan başlayalım arkadaşlar. Scipio'yu 5 yıldız yapmak bu sezonki çarklardan farklı kahramanlar da alınacağını düşünürsek Kraken işi gibi geliyor bana. Ama 3 yıldızı kesinlikle açmamız lazım. 3 yıldızda kumandanın imza aktif becerisini %25 miktarda arttırıyor. Ve de 5 yıldız Fatih Sultan Mehmet'i olanlar için söylüyorum bunu. Arkadaşlar 3 yıldız Scipio 5 yıldız FSM'den daha iyi rapor veriyor. Ve Tribhuvana'yı da hiç video dahil etmedim dostlarım. Çünkü 2. sezon hero'su ve artık yerine daha iyi seçenek olan birçok alternatif kahraman mevcut. 3 yıldız Scipio alın ve başka bir kahraman ile kıyaslama yapmayın dostlarım. Peki Scipio'yu 5 yıldız yapmalı mıyız? 5 yıldız tabii ki daha iyidir fakat 3 yıldızda bir süre vakit geçirilebilir gibi geliyor bana. Yani eninde sonunda 5 yıldız kesinlikle yapın ama o kadar acelelik bir fark olmadığını düşünüyorum. Fakat bir yandan da 5 yıldızı açmak demek aslında baktığınızda kumandanın kritik vuruş ihtimalini direkt olarak %20 arttırmak gibi düşünebiliriz. Şimdi neden böyle söylüyorum? Bakın Scipio'nun imza becerisine bakacak olursak şurada ikinci cümlede 5 defa tetiklendikten sonra birliğin 6 saniye boyunca fetih haline girer diyor. Devamında ise bu hal boyunca kumandanın imza aktif becerisi kritik vuruş yapabilir. Kritik vuruş oranı da %20 etkinleştirme ihtimali de %10 ve hasarı da %25 artar diyor. Burada hani 5 defa tetiklendikten sonra diyor ya bizim Scipio'muz 5 yıldız olduğunda ise diyor ki Afrika fethinin fetih halini tetiklemek için gereken miktarı 4 kez olacak şekilde azaltır. Yani baktığınızda bu tetiklenme adedi 5'ten 4'e düşüş yaşadığında aslında baktığınızda %20'lik bir düşüş gibi bir şey sağlıyor. Bu da aslında bana %20'lik bir ilerleme demek oluyor. Yani ben 4'e 3'e düşürsem ne kadar düşerse o kadar iyi bir durum bu yani. Evet belki fark olarak 5'ten 4'e düşen bir şey böyle çok az bir miktar gibi geliyor ama bu düşüş kritik vuruş yapma sıklığımızı bir hayli arttıracak. Şimdi madem Scipio'yu alıyoruz o zaman mücevherlerinden başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde ilk teçhizattan başlayalım. Dostlar kaskımıza birim canlarından yerleştiriyoruz. Bileğimize kudret ve de isterseniz tüm niteliklerden yerleştirebilirsiniz. Zırhta durum biraz değişiyor. Kullandığınız beceriye göre koyuyorsunuz. Elinizde eğer kralın kılıcı becerisi varsa buradan
sıra tabanlı beceri hasarını seçiyorsunuz dostlarım. Fakat beceri olarak kralın kılıcını değil de kana susamışlık kullanan biriyseniz de buraya iyileştirme gemlerini kullanıyorsunuz dostlarım. Yani Scipio Africanus zırh teçhizatında mücevher olarak becerisine bağlı kalarak mücevher değiştiriyordu. Buraya dikkat, bu ayrımla ilgili birçok değişiklik yaşayacağız. Ayakkabısında da zaten bildiğiniz üzere ilk 3'e yani kask, bilek ve de zırhına yerleştirdiklerinizi sırasıyla buraya yerleştiriyorsunuz. Yine dediğim gibi zırha yerleştirdiğiniz mücevheri burada da son kısma aynı olacak şekilde yerleştirmeye devam edersiniz. Şimdi isterseniz Scipio'nun yanına koyacağımız Lagertha ile ilgilenelim biraz. Lagertha'da ise kaskımıza can ya da birim savunma gemlerinden ekleyebiliriz dostlarım. Burada şöyle düşünmemiz gerekiyor her zaman. Yani elimizde yeteri kadar can gemi yoksa birim savunma gemleriyle destekleyebiliriz. Kılıç komplarında birim savunma gemi bir hayli önemli. Yine bilek teçhizatına kudret gemlerini yerleştiriyoruz. Bu gibi bir kılıç kompunda zaten hep kudret gemi kullanacağız dostlarım. Zırhında ise bildiğiniz gibi aktif beceri hasarı veren bir hero olduğu için aktif beceri gemlerini kullanmaya devam ediyoruz. Ayakkabıda da yine dediğim gibi ilk 3 teçhizatın özeti niteliğinde bir gem yerleştirme sağlıyoruz dostlarım. Gördüğünüz gibi can, kudret ve de aktif beceriyi bu şekilde koyarak devam ediyoruz. Eğer birliğinizde yodit kullanıyorsanız da yine aynı Lagertha'daki gibi kaskımıza can gemlerini ya da yine birim savunma gemlerinden bileğimize kudret gemlerini ve de zırhımıza aktif beceri hasarı verdiği için aktif beceri gemlerinden kullanarak devam ediyoruz dostlarım. Ben şöyle özet tablosunu sol alta ekleyeyim. Bu özet tablosu ekrandayken anlatmaya da devam edeyim bir yandan. Miyamoto'da da yine aynı Yodit ve Lagertha'da kullandıklarımız gibi can gemimiz öncelik. Akabinde tabii ki birim savunma gemi kullanabiliriz. Yine aynı şeyleri söylüyorum aslında. Bileğimize yine kudret gemi kullanmamız gerekiyor. Yani bu durum aslında biraz bizi zorlayacak. Çünkü hepsinde aynı gemleri kullanıyor olmamız her zaman bizim için zor bir şey. Hepsini bu şekilde mitolojik seviyeye getiremeyebiliriz dostlarım. Bu noktada işte elinizdeki gem miktarlarına göre bu örnek veriyorum kasklarda can ya da savunma, bileklerde ise kudret ya da tüm nitelik gemlerinden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi önceliğimiz özellikle Miyamoto ve Lagertha, ya hatta hepsi için öyle de kudret gemi kullanmak olacak dostlarım. Çünkü bu kahramanların kudretini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Tamam, evet, doğru. Scipio ile ilgili bir video çekiyoruz. Scipio başlığı altında bir video ama Scipio almıyorsanız da dostlarım, yani almadığımız durumu da tartışalım. Fatih Sultan Mehmet'i kompumuzda kullanabiliriz. Yani başta yaptığım yorumu unutmayalım. 3 yıldız Scipio, 5 yıldız Fatih Sultan Mehmet'ten iyi sonuçlar verdiği kesinlikle doğru. Burada şu anda gördüğünüz becerileri takılmayın. Onların hepsini açıklayacağım. Siz sadece anlattığım şeylere fokuslanın dostlarım. Şimdi burada kaskımıza yine can ve savunma gemleri kullanacağız dostlarım. Akabinde yine kudret kullanabilirim ve de tüm nitelikler kullanabilirim. Zaten Fatih Sultan Mehmet'te buraya kesinlikle iyileştirme gemleri, yenileme etkisi veren gemler kullanmamız gerekiyor. Ayakkabıda da zaten ilk üçünün özeti şeklinde devam ediyordu bildiğiniz üzere. Şöyle görsel olarak da eğer SS almak isteyen falan olursa diye şöyle yerleştireyim dostlarım. Fatih Sultan Mehmet'in kaskı bu. Bileğine yine şu şekilde kullanabiliriz. Yani baktığınızda aslında kılıç kompu için bunları böyle akılda tutmak çok zor değil. Çünkü hepsi aynı şeyleri aralarında dönüyor gibi. Fakat biz bunlarda ufak ufak değişiklikler yapabiliriz birazdan. Yani birazdan anlatacaklarımla bunlar böyle basit değişiklikler gösterebilir. Sizlere ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum dostlarım. Neden can ve birim savunma üzerine gittiğimizi size göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bu bir kılıç birliği ve de en yüksek değeri veren savunma özelliği. Akabinde devamında saldırı ve de can bu işi pekiştiren bir diğer nitelik olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu bir kılıç askerinin özellikleri. Şöyle geçtiğimde ise bakın burada bir okçu görüyorsunuz, saldırısı çok yüksek. Süvaride ise saldırı yüksek. Tabi okçu kadar yüksek değil ama savunması da okçudan yüksek.
Aynı şekilde mızrakta da saldırı ile savunma belli bir yüksekliğe kadar çıkmış ama diğerleri kadar yüksek değil. Şimdi biz kılıçla ilgilenelim. Kılıçta farkındaysanız savunma yüksek. Şimdi savunmada ben yüzdeyi ne kadar arttırırsam, yani savunmaya göstereceğim %10'luk etki 19 etki gösteriyorken şu an, yani %94'ün %10'unu eklediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Kaba bir örnek olsun diye %10 diyorum bu arada. 19 eklememiz gerekiyor. Ben buna saldırı eklemek istersem 146'nın %10'u olarak 14 eklemem gerekecek. Yani baktığınızda ikisine de %10'luk bir etkide bulunuyorum ama savunma bana daha fazla etki göstermiş oluyor. Şimdi peki neden saldırı gemlerini kullanmadım da can gemlerini kullandım derseniz dostlarım, her zaman en iyi etkiyi gösteren bonusumuz can bonusumuzdur. O yüzden can gemilerini eksik etmemeye çalışıyoruz. Bu arada bu örnek üçlümüz bu olsun. Yani yapacağımız birliğin bu şekilde olduğunu düşündüğümüzde, eğer bilekte kudret gemimiz yetersizse tüm nitelikler gemlerini bence Scipio'da kullanabilirsiniz dostlarım. Scipio üzerine takabilirsiniz yani. Neden? Şartlar uygunsa tabii ki kudret mücevherleri kullanacaksınız. Fakat şunu unutmayın ki Scipio'lu düzende örnek kudret sıralaması, yani bu komp için örnek veriyorum sadece. Miyamoto büyüktür Lagerta, o da büyüktür Scipio şeklinde olmalıdır. Bu sıralamanın neden bu şekilde olması gerektiğini videonun devam eden sürecinde yeri geldiğinde sizlere çok güzel bir şekilde açıklayacağım dostlarım. Dostlar, bu kısma dikkat. Az önce de gördüğünüz gibi, yani paylaştığım tabloda da gördüğünüz gibi bu kompu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Scipio'nun iki becerisinin de uygunluğu sebebiyle hangi beceriyi seçeceğinize bağlı olarak gemler, yüzükler, atlar, hatta süslemeler bile farklılık gösteriyor. İyileştirme mi yapmak istiyorsunuz Scipio ile, yoksa hasar mı çıkartmak istiyorsunuz? Ya da herkes için daha makul olan o soruyu ben sizlere sorayım. Senin envanterine hangi seçim daha uygun? Ekstra harcamalar yapmamak için bu şekilde de düşünmemiz lazım artık. Bilmem kaçıncı sezona geldik. Hepimizin elinde birçok alternatif yüzük, at, süsleme falan mevcut. Yani hangi gemler elinde yeterince var? Ya da bu iki seçimden birine uygun olan atlardan belki elinde vardır. Yeniden bir çabaya girmene gerek kalmaz. Şimdi ben her iki seçenekten de size zaten bahsedeceğim. Sana hangisi uygunsa ona doğru yönelebilirsin dostum. Hadi şimdi becerileri incelemeye başlayalım. Dostlar, Scipio geldiğinden beri en emin olduğumuz konu tek kişilik ordu becerisinin net bir şekilde Scipio'ya açılması gerektiği. Böyle bir beceri yok. Birlikteki diğer kahramanların imza aktifi becerisini etkinleştirme ihtimalini %15 arttırıyor ve bununla kalmıyor. Kendisi imza becerisini kullanınca da diğer tüm kahramanların imza aktif becerisinin hasarını %15 arttırıyor. Yani hem etkinleştirme ihtimalini arttırıyor hem de hasarını arttırıyor. Kumandan bufflayan her şeye her zaman okeydik zaten. Bu adam hem kumandanı hem de diğer kahramanı bufflıyor. Ve bunu yaparken hem becerileriyle yapıyor bunu, hem de yıldız etkileriyle yapıyor. Ben tam olarak bu sebeple Scipio Africanus'a göksel kıvılcım yüzüğünün alınmasını mantıklı buluyorum dostlar. Çünkü burada da gördüğünüz gibi en yüksek kudrete sahip iki kahramanın verdiği kudret hasarını arttırıyor. Ayrıca bildiğin aldığı hasarı da azaltıyor. Yüzük meselelerine zaten birazdan geleceğiz. İsterseniz şimdi biz kaldığımız yerden becerilerden devam edelim dostlar. Şöyle beceriler kısmına girdiğimde kana susamışlıkla başlamak istiyorum ben. Kana susamışlık iyileştirme gemleriyle kullanılması gerektiğini az önce tabloda belirtmiştik zaten dostlarım. Kana susamışlık kudret hasarı veriyor ve de birlikteki birimlerin savaş esnasında yenilenmesini sağlıyor dostlar. Bakın burada bu arada istihkamı da kullanabilirsiniz. İstihkam da kahraman birim yenildikten sonra 3 saniyeliğine tüm kahramanların zırhını 80 arttırıyor. Yani bunu da tercih edebilirsiniz. Eğer yok ben sarı bir beceriyi son seviyeye kadar getiremeyeceğim, elimde destansı parşömenler var diyorsanız bu da alternatif olarak seçilebilir yenileme konusunda dostlarım. Şimdi Scipio'nun ikinci versiyonuna geleceksem, bunları böyle aramızda Scipio 1 ve Scipio 2 gibi isimlendirebiliriz dostlar. Scipio 1 yenileme bağlı olan olsun. Scipio 2 de saldırı bazlı olan olsun. Şimdi Scipio 2 tarafına ise kralın kılıcını seçebiliriz arkadaşlar. Kralın kılıcı da yine kudret hasar çıktısı sağlıyor ve de tüm kahramanların hasarını %46 ihtimalle 3 saniyeliğine %30 kadar arttırma şansı veriyor bizlere. Lagerta da hasar vuracağı için iyi olabilir ve
bu beceriyi unutmayın ki sıra tabanlı hasar gemleriyle, mücevherleriyle beraber kullanmanız gerekiyor. Ama dostlar size şimdi en başından söyleyeyim. Bence yenileme üzerine birliği oluşturmak daha mantıklı. Lagerta'ya bakacak olursak da zaten bildiğiniz gibi olağan dışı kan bağı becerisi Lagerta'da bir hayli kuvvetli bir beceri. 3 aktif beceri kullandıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini, yani bir sıralama yapmıştık az önce, örnek bir sıralamaydı ama orayı hatırlayabiliriz. Miyamoto'nun en yüksek olacağını söylemiştik. Yani burada diyor ki aslında kumandanın kudretini 50 ve yine kumandanın hasarını %10 miktarda arttırır. Alınan bir kritik saldırı hasarını ise 6 saniyeliğine %30 miktarda azaltıyor. Bu da kritik vuruşlu kahramanlara karşı biraz daha dirayetli olmamızı sağlar. Bir diğer becerisi ise yüksek moral. Yüksek morali zaten biliyoruz. Kahramanın aktif beceri etkinleştirme ihtimalini %18 kadar arttırıyor. Şimdi Yodit kullanacaklar için Yodit'e geçiyorum şu şekilde. Yodit'e geldiğimde ise infazcı becerisini Yodit'te net bir şekilde almamız gerekiyor. Kahramanın imza aktif beceri etkinleştirme ihtimalini %10 diyor. Bu minimum seviyede olduğu için bu şekilde şöyle maksimuma çekiyorum. Kahramanın imza aktif beceri etkinleştirme ihtimalini %15 arttırıyor. Kahraman bir imza aktif beceriyi her etkinleştirdiğinde beceri hasarını %50 ihtimalle %80 arttırıyor. İnfazcı gerçekten adı gibi bir beceri. İnfaz ettiriyor bildiğin. Yodit'te kesinlikle bu beceri açılmalı dostlarım. Bir diğer becerisi de zaten bildiğimiz gibi hiddetli hücum becerisi. Hiddetli hücumu da şöyle son seviyelere getireyim. Hiddetli hücumda ise kahraman imza becerisini her etkinleştirdiğinde kudret hasarını yaklaşık %20 kadar arttıracak. Şimdi biz zaten sürekli imza becerisi atacağımız için hiddetli hücum burada en iyi tercih olacaktır dostlar. Miyamoto başkana bakacak olursak da ilk becerisi az önce Lagerta'da da gördüğümüz gibi yüksek moral olacak. Tekrar okumama gerek yok diye düşünüyorum. Bir diğer becerisi ise yine az önce Yodit'te gördüğümüz gibi hiddetli hücum olarak karşımıza çıkıyor dostlarım. Sürekli imza aktif becerisini tetiklemek istediğimiz için bu beceriyi net bir şekilde seçmemiz lazım. Ve de %100 etkinleştirme ihtimaliyle çalışan bir beceri olduğu için hiddetli hücum burada daha mantıklı bir seçim olacaktır. Çünkü diğer bir beceri olarak rakipsiz saldırı becerimizde birçok kullanıcı tarafından seçilen ve tercih edilen bir beceri. Fakat etkinleştirme ihtimalini %25'e kadar düşürmeme bence gerek yok dostlar. Hiddetli hücumdan devam edebiliriz. Yine biz Sisipyos'u olmayanları es geçmeyelim. Fatih Sultan Mehmet'imiz var burada. Fatih Sultan Mehmet'te ise ilk becerimiz olarak Baykuş Ağıdı'nı seçiyoruz. Burada Baykuş Ağıdı'na ek olarak da Huzurlu Sığınak becerisini açıyoruz. Bu iki beceri bize birim yenilenmesi konusunda ciddi bir miktar veriyor ve de birim yenilemelerinin ardından birliğin aldığı hasarları azaltıyor bu ikili. Bu ikiliyi de Fatih Sultan Mehmet'te kullanmamız gerekiyor dostlar. Şimdi sizlere detaylarını açıklayacağımı söylediğim o çok önemli konuya değinmek istiyorum dostlar. Lagerta'nın olağan dışı kan bağında da gördüğümüz gibi aynı şekilde Sisipio'da kumandanlarını müthiş bufflıyorlar. Fakat kumandan her kim olacak ise birlikteki en yüksek kudrete sahip kahraman o olmalı. Diyelim ki Miyamoto kumandanımız olacak diyelim, tamam mı? Miyamoto'nun imza aktif becerisine baktığımızda dostlarım, bakın burada şu açıklamada ne görüyorsunuz? Düşmana bir kez kudret hasarı verir ve %50 ihtimalle en yüksek kudrete sahip kahramanın bir aktif beceri veya sıra tabanlı beceri kullanmasına izin verir. Bunu yaparken ek becerisinin hasarını %30 arttırır. Yani diyor ki, farkındaysanız orada parantez içinde kullanan hariç yazıyor. Kendinden sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın bir aktif beceri kullanmasına izin veriyor. Bunu yaparken de ek beceri hasarını %30 arttırıyor. Miyamoto, Sisipio ve Lagerta'lı bir birlik için konuşacak olursak hasar veren bir diğer kahraman Lagerta olduğu için ikinci en yüksek kudrete sahip kahraman Lagerta olmalıdır. Bu sebeple kudret sıralaması az önce de bahsettiğim gibi Miyamoto büyüktür Lagerta büyüktür Sisipio Africanus şeklinde olmak zorunda. Çünkü Sisipio'da hasar yok. Şöyle özetle Lagerta'nın burada en yüksek kudrete sahip kahramanın kudretini 50 arttırması
ve de Miyamoto'nun ise burada kendinden sonraki kahramana aktif beceri kullandırtması demek. Miyamoto ve Lagertha arasında kudretlerin yükselişte olması gerektiğini söylüyor bize. Şimdi Scipio'da benim yüksek kudrete ihtiyacım yok mu? Tabii ki var. Bakın farkındaysanız burada bazı beceriler özelliklerini kudret bonusuna bağlı olarak veriyor. Fakat dediğim gibi fazla kudreti Miyamoto ve Lagertha'ya vermek istediğimiz için bu noktada mücevher seçimi esnasında Scipio'nun kol teçhizatına tüm niteliklerin artışı mücevherini takmak isteyebiliriz. Baktınız kudret mücevheri takmanıza rağmen Lagertha'nın kudretini geçemiyor Scipio'nun kudreti. O zaman kudret mücevherini takabilirsiniz. Yani takın. Kudret mücevherini takabildiğimiz noktada zaten takmamız gerekiyor. Biz elimizde olmadığı durumları ve de kudreti Lagertha'nın kudretini aştığı durumlar için konuşuyoruz şu an. Öyle bir şey olduğunda tüm niteliklerin artışını daya geç. Fakat bana kalırsa oyuncuların %85'inde 3 kahramanı fullleyecek kadar kudret mücevheri yok zaten dostlar. Bu sebeple tüm niteliklerin artışını Scipio'ya takmak zorunda kalıyoruz. Şimdi burada beceriler ve de bazı detayların nasıl olacağı kısmını atlattığımıza göre beraberce yüzüklerle ilgilenebiliriz. Scipio'ya yüzük seçme konusunda pek şanslıyız dostlarım. Önümüzde çok olanak var. Fakat ben hiç kafa karıştırmadan temiz bir liste hazırladım. İhtiyacınıza göre hangisini karşılayabiliyorsanız birazdan paylaşacağım tablodan seçebilirsiniz dostlarım. Bu esnada ekranda becerilerin hangileri olması konusunda yaptığım yorumları bir tablo şeklinde bırakıyorum. Bunu da SS alarak kaydedebilirsiniz dostlar. Zaten şu an gördüğünüz gibi Scipio'nun üstünde tablo karşınızda. Şimdi geldik yüzüklere dostlarım. Scipio 1 ve Scipio 2 şeklinde ayırmıştık hatırlarsanız. Scipio 1'e yenileme yapabilen düzende yani kana susamışlık becerisi kullanan birlik düzeni olarak bakmıştık. Scipio 2'ye ise kralın kılıcı becerisini kullanan demiştik. Yani biraz daha hasar çıktısı demiştik. Şimdi Scipio 1 düzenine baktığımızda dostlarım benim öncelikli tavsiyem zaten videonun başında da söylediğim gibi Göksel Kıvılcım. Göksel Kıvılcım bence tam anlamıyla Scipio'nun böyle cuk attığı yüzük gibi geliyor bana. Tabii ki de şimdi yenileme tetikleyen bir düzenden bahsettiğimiz için yani Scipio 1'den bahsettiğimiz için göğe giden şövalyeyi tercih edebiliriz. Yüzdesel olarak göğe giden şövalyenin seçilme ihtimali çok fazla. Siz karşılaşıyorsunuzdur zaten. Burada gördüğünüz gibi kahramanın verdiği hasarı %15 azaltır. Kumandanın hasarını %3 imza aktif beceri etkinleştirme ihtimalinde %1,5 kadar arttırıyor. Yani bence bundansa direkt olarak bunu alıp her iki kahramana da etki etmesini sağlamak daha mantıklı geliyor bana. Ama elinizde yine söylüyorum dostlarım bunu da alabilirsiniz, bunu da alabilirsiniz. Böyle kompleks bir hale getirmeyin, kafanızı böyle bunaltmayın. Elinizde göğe giden şövalye varsa takın devam edin. Her ikisi de yoksa Göksel Kıvılcım'ı alabilirsiniz ve de satın almak için gereklilikleri sağlayabiliyorsanız tabii. Şimdi bunlar 4000 kuyumcu nişanı isteyen yüzüklerdi. Şöyle bir tane alternatif Yüce Dağ yüzüğümüz var. Yüce Dağ'da 1600 kuyumcu nişanına alıp kullanabileceğiniz yedek sarı yüzük olarak aklımızda bulunabilir dostlarım. Hadi 1600'ü buna da veremediniz diyelim. Şahin yüzüğünü kullanabilirsiniz Scipio 1 düzeninde. Bu da gördüğünüz gibi zaten birim yenilemeyi tetikleyen bir yüzük. Hiç yetmedi kuyumcu nişanınız. Elinizde hiç yok. Yonca yüzüğünden devam dostlar. Yonca yüzüğü de yine Scipio'ya kullanılabilir. Ama yani diğer yüzüklere göre bir hayli geride kalmış olur. Scipio 2 yani kralın kırılıcı becerisini kullandığımız düzende ise yine baş tacımız Göksel Kıvılcım dostlar. Sarı yüzük olarak tek tercihim bu noktada benim Göksel Kıvılcım'dır. Sarı yüzüğün en kuvvetlileri olarak 4000 kuyumcu nişanı olanlardan bahsediyorum. İkinci bir tercih olarak yine Yüce Dağ'ı seçebilirsiniz arkadaşlar. Akabinde mor bir yüzük tavsiye edecek olursam Porsuk yüzüğü tercih edilebilir. Porsuk yüzüğü bizim birliğimizin aldığı normal saldırı ve ikincil vuruş hasarlarını, beceri hasarlarını düşüren bir yüzük. Bize bu noktada savunma sağlayacak. Yine mavi yüzüklerden de Yonca yüzüğü burada kullanılabilir olanlar arasında olacak dostlarım.
Peki Lagerta'ya hangi yüzüğü almalıyım? Dostlar, Lagerta'ya tabii ki de Sakin Su her zaman baş tacımız gibi artık. Sakin Su alamıyorsak yine Yüce Dağ'ı kullanabiliriz. Yüce Dağ'ı Scipio'da kullanıp aynen burada gördüğünüz gibi Lagerta'da bunu da kullanabilirsiniz. Böyle her ikisini aktif bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz dostlarım. Hasar istiyorsan ve kumandanda da parıltılı güneş var ise burada aslan yüzüğünü alabilirsin arkadaşım. Alabilirsiniz dostlarım. Kahramanın kudret, strateji ve zırhını arttıracaktır aslan yüzüğü de. Lagerta'ya yedek mor yüzük olarak bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi moru da almak istemiyorsunuz. Kuyumcu nişanınız bir hayli az. Lale yüzüğünü tercih edebilirsiniz Lagerta'da. Miyamoto ve Yodit için direkt önerim parıltılı güneş. Parıltılı güneşi kesinlikle almalıyız dostlarım. Miyamoto ve Yodit'e. Fakat yani ikinci, üçüncü birliğiniz olma durumunda sarı yüzük tercih etmeyebilirsiniz. O zaman aslan yüzüğüyle yine devam edebilirsiniz. Buna da yine gücünüz yetmezse takabileceğiniz bir diğer yüzük de mavi yüzük. Dostlar, ben böyle sarı, mor ve mavi şeklinde, yani yüksek kuyumcu nişanı masrafından düşük kuyumcu nişanı masrafına doğru bir sıralama yapıyorum ki böyle skalanız açık olsun. Elinizde ne kadar imkan varsa ona doğru yönelebilin istiyorum. Aynı şekilde Scipio'yu kullanmadığımız takdirde FSM kullanırsak eğer de FSM'ye mutlaka Şahin yüzüğünü kullanmamız gerekiyor dostlar. Çünkü FSM'de direkt olarak yenileme şartımız mevcut. Mavi yüzük olarak da Fatih Sultan Mehmet'e zambak yüzüğünü yakıştırabilirim dostlarım. Yüzük seviyeleri için genel bir yorum yapacaksam eğer, efsanevi olarak kullanacağımız yüzükler mutlaka 10 seviyeye kadar gelmeli zaten. En basit ilk adımdan bahsediyorum şu anda. Destansı yüzüklerimiz, yani mor yüzüklerimiz 20 seviyeye kadar getirmeliyiz dostlarım bu yüzükleri. Mavi yüzüklerimizi ise son seviyeye kadar çıkarmalıyız dostlarım. Yani ilk aşamada sarılar 10, morlar 20, mavilerse 30 seviyeye kadar net bir şekilde çıkmalı. Bir sonraki aşama zaten tahmin ettiğiniz gibi efsanevileri 20 yapmak. Efsanevi yüzükleri 20 yaptığınızda ciddi farklar elde ediyorsunuz. Örnek veriyorum, bu Sakin Su'ya bakacaksak şu sağ üstten şöyle 20 seviye olduğunda beceri bize nasıl bir fark veriyor? Bakın, farkındaysanız zaten %10 veriyormuş. %5 de üzerine ekliyor. Yani baktığınızda ciddi bir artış sergiliyor. Tabii ki de gönül ister ki sarı yüzüklerimizi 30 seviye 40 seviye yapalım ama biraz zor olduğu için şu an böyle hedefleri biraz aşağıda tutmaya çalışıyorum. Mor yüzüklerde ise az önce de dediğim gibi zaten 20 seviyeyi kesin yapmamız gerekiyor. 30-40 seviye yapabiliyorsak ne hala, çok mutlu eder. Mavinin zaten son seviyesi 30 arkadaşlar. Onu kusura bakmayın, bir zahmet yapalım yani. Atlara geçmeden önce ufak bir reklam arası diyelim. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere pazaroyun.com bünyesinde yayıncı başlığı altında işbirliği içindeyim. Videonun açıklamasında bulunan referans linkim ile kayıt olabilir ya da eğer daha önce kayıt olduysanız ve de herhangi bir referansınız yoksa hesabım referans değiştirme kısmına Tactics Age of yazarak bana destek olabilir ve yine aşağıda bulunan bir diğer link ile bana olan desteklerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bineklerin özelliklerine birlikte bakalım. Dostlar, binekleri ekrana eklediğim tablo üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Çünkü olduğu gibi burada tutturamam yani. Sadece burada sağdan size örnekler göstermeye çalışacağım. Asıl anlatım hedefini tablodan tamamlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi Scipio 1 düzeninde, yani kana susamışlık becerisi seçtiğimiz durumda hayat kurtaran ve de iyileştirici zırh özelliklerini seçmemiz gerekiyor Scipio'nun bineğine. Önceliğimiz hayat kurtaran becerisi olacak. Yani tek bir becerili atım var, hayat kurtaran var derseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yanına eğer ikinci bir özellik olarak, bakın burayı örnek olarak alacak olursam, şu özelliklerden bir diğeri yenileme. Bu yenileme yerine iyileştirici zırhın olduğu durumda Scipio 1 düzenindeki Scipio'ya kullanabilirsiniz dostlarım. Scipio 2 düzeninde, yani kralın kılıcı becerisi kullananları için ise şurada örnek bir at buldum ben, birebir aynı. Aynen öyle. Bakın burada gördüğünüz gibi falanj kılıcı sıra tabanlı beceri kudret hasarı sağlaması gerekiyor. Kralın kılıcı becerisinden ötürü ve de iyileştirici zırh yine burada olmalı. Tabii ki de bineklerimiz,
Yani mor sarı olsa daha da mutlu oluruz. Ama nitelikler olarak kudret ve zırh niteliklerini denk getirirsek bizim için daha iyi olur dostlarım. Neden iyileştirici zırh özelliği olması gerekiyor? Dostlar, Lagerta'da yenileme yaptığı için 2 yenilemeci Hero'nun birden birliğe etkisini arttırmak istediğimden 2 tane iyileştirici zırh bırakıyorum her iki kahramana da. Birinde hayat kurtaran artı iyileştirici zırh kullanabilirsiniz. Diğerinde ise falanj kılıcı artı iyileştirici zırh kullanabilirsiniz dostlarım. Lagerta'da ise bildiğin üzere zaten aktif beceri hasarı veren bir kahramandan bahsediyoruz. Aktif beceri kudret hasarı veren özellik ise üstün güç olarak geçiyor dostlar. Üstün gücün yanına şu örnek daha iyi olacak. Üstün gücün yanına bir de ordu koparma özelliğini denk getirirsek ne ala, ordu koparma ile beraberinde güzel bir etki sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde isterseniz aynı burada gördüğünüz gibi üstün güç ve toz avcısı özelliklerini de yan yana getirerek kullanabilirsiniz. Fakat bu çift özelliği bir arada tutmaya çalışırken kudret ve zırh niteliklerini de korumaya çalışın derim ben dostlarım. Lagerta'da yıldırım özelliğini kullanamıyoruz. Yıldırım normalde kritik vuruşla ilgili bir özellikti bineklerde bildiğiniz üzere. Scipio Lagerta'ya değil, sadece kumandana kritik vuruş hasarı veriyor dostlarım. Bunu da hatırlatayım. Yani kumandan olan Yodit ya da Miyamoto'da, zaten şimdi onlara geçecektim, üstün güç artı ordu koparma ya da ordu koparma yerine yıldırım kullanabilirsiniz dostlarım. Çünkü Scipio az önce de dediğim gibi kumandana kritik vuruş veriyor dostlar. Lagerta, Yodit ve Miyamoto'yu da hallettiğimize göre Fatih Sultan Mehmet'e bakabiliriz. Fatih Sultan Mehmet'te ise az önce Scipio'da da dediğim gibi dostlar, hayat kurtaran artı iyileştirici zırhı bir arada kullanabilirsiniz. Aynı Scipio'yu kullandığınızı yenileme etkilerini pekiştirmek adına Fatih Sultan Mehmet'te de kullanabilirsiniz. Saldırılara karşı bir dirayet göstermek istiyorsanız da kılıç kesici, kaya gibi ya da korkusuz, bir diğer örnek olacaksa demir sırt özelliklerinden 2 tanesini yan yana getirerek saldırılara karşı da savunmada Fatih Sultan Mehmet'in atına binek özelliği ekleyebilirsiniz dostlarım. Süslemelerde ise direkt olarak Scipio ile başlıyorum. Mistik ayna süslemesini kullanacağız dostlarım. Özel etki olarak da doğal seçilim baş tacımız olacak burada. Neden? Her 9 saniyede bir %75 ihtimalle aşağıdaki etkileri tetikler diyor. Etkiler şunlar: birliğin aldığı hasarı 3 saniyeliğine, biz böyle mavi gibi düşünelim, %8.8 azaltır ve de kumandanın verdiği hasarı 3 saniyeliğine 7.7 arttırır. Arkadaşlar sanki doğal seçilim etkisi Scipio kahramanının bir özeti gibi duruyor. O yüzden tam olarak Scipio'ya uygun olduğunu düşünüyorum ben. Buna ek olarak ikinci sırada direniş etkisini kullanabilirsiniz dostlar. Savaşın ilk 18 saniyesi boyunca alınan ilk 3 beceri hasarının her biri %7.69 azalırken alınan hasar ise, yani alınan toplam hasar ise %5,15 azalıyor. Fakat 18 saniyeden sonra bir önceki, yani ilk 18 saniyede alınan hasarı azaltma miktarının yarısına %2.55'e kadar düşüyor dostlarım. Direnişten sonra ise dilerseniz bir diğer seçenek olarak karşılıklı yardımı, kana susamışlık becerisini seçtiğiniz takdirde kullanabilirsiniz dostlarım. Binekli kahramanın iyileştirme etkilerini %4.1 arttırıyor. Kahraman birim yeniledikten sonra birliğinin aldığı hasarı 3 saniyeliğine de azaltma sağlıyor. Yine karşılıklı yardım da bana böyle mini doğal seçilim, mini Scipio gibi geliyor. Birinci sırada doğal seçilim, ikinci seçenek olarak direniş, üçüncü seçenek olacaksa da karşılıklı yardımı kullanabilirsiniz dostlarım. Bu aynı süslemeyi ve de aynı özel etkileri Fatih Sultan Mehmet'te de kullanabiliriz dostlar. Peki neden mistik ayna kullanıyorum? Hızlı kılıç değil de neden mistik ayna kullanıyorum? Bunu açıklayayım sizlere dostlarım. Bakın, hızlı kılıç dediğimizde temel nitelikler kısmının 3. seviyesine baktığımızda şurada kilitli şu an kahramanın beceri hasarı diye bir
başlık var orada. Süslü kahramanın beceri hasarı artışı diyor. Yani sadece kahramanın beceri artışı diyor. Şimdi benim Scipio'm mükemmel hasarlar vermiyor ki ben ona bunu takayım. Mistik aynaya baktığınızda ise birliğin alınan hasar azaltması diyor. Süslü birliğin alınan hasar azaltması olarak geçiyor. Yani savunma aldığınızda birliği etkileyen bir etki uygulayabiliyorsunuz ve de zaten saldırı olarak da çok yüksek bir saldırı oranına sahip olmadığımız için mistik ayna burada bizim ilk tercihimiz olacaktır. Aynı şekilde Scipio 2 birlik diziliminde ise yani kralın kılıcı becerisinin kullanıldığında ise yine mistik aynayı alıp özel etki olarak da buradan doğal seçilim ya da direnişi tercih edebilirsiniz dostlarım. Lagerta Yodit Miyamoto'da ise burada hızlı kılıcı tercih ediyoruz dostlarım. Özel etki olarak da dalga kıran özel etkisini inceliyorum. Binekli kahraman imza aktif becerisini etkinleştirdiğinde kudreti 2.56 artar. En fazla 3 kez birikir. Tamamen biriktiğinde imza aktif beceri hasarı %6.15 artar diyor. Yani diyor ki ben senin 3 kere kudretini arttıracağım. Sonra sana bir de imza aktif beceri hasarı arttırınca sağlam bir imza aktif beceri vuracaksın diyor. Hızlı kılıç süslemesindeki dalga kıran etkisini aynı anda Miyamoto, Yodit ve de Lagerta'ya kullanabilirsiniz dostlarım. Sadece Lagerta'ya ek olarak hücumu da tercih edebilirsiniz dostlar. Savaşa girdikten sonra binekli kahramanın ilk 3 imza becerisi %10,25 artırılmış hasar verir diyor. Neden bunu Lagerta'ya kullanabilirim, diğerlerine kullanamam? Şimdi aslında bunu Lagerta'ya kullanmak isteme sebebim Lagerta'da dalga kıranın sıkı bir şekilde çalışmaması. Şimdi benim Miyamoto ve Yodit'im sürekli imza aktif becerisi atmakla ilgileniyor ama bakın dalga kıran diyor ki binekli kahraman imza aktif becerisini etkinleştirdiğinde kudreti şu kadar artar ve 3 kez birikir ve tamamen biriktiğinde imza aktif beceri hasarı artar diyor. Yani 3 kez imza aktif beceriyi hızlı bir şekilde çalıştırmalı. Lagerta bunu Miyamoto ve Yodit kadar yapamadığı için hücum etkisine de sarılabilir dostlarım. Süslemeler için de anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Videoya dahil etmedim ama Scipio'yu Ramses ve de Liang ile kullandığınız takdirde de gayet verimli sonuçlar alacağınızı bildirmek isterim. Talep üzerine Ramses, Scipio ve de Liang videosunu da oluşturabilirim dostlarım. Tüm bu anlattıklarıma sade bir özet getirecek olursam ve bu özetteki en iyi seçimin benim nezdimde nasıl olması gerektiğinden bahsedecek olursam Miyamoto artı Scipio birinci birlik düzeni yani yenileme Scipio'su artı Lagerta birliğini seçerdim dostlarım. Şimdi şöyle maddelerle açıklayayım bunu. Neden Fatih Sultan Mehmet'i değil de Scipio'yu seçtin derseniz video başında da belirttiğim gibi aldığımız raporlar sonucunda 3 yıldızlı Scipio'nun 5 yıldız olan Fatih Sultan Mehmet'ten daha etkili olduğunu gördük. Fakat ben yine de Scipio'yu alamayacak arkadaşlar için Fatih Sultan Mehmet'in de detaylarını videoya ekledim dostlarım. Peki neden hücum saldırı bazlı Scipio 2 düzenini değil de iyileştirme özellikleri baskın olan Scipio 1 düzenini seçtin derseniz de Scipio'dan hasar çıkartmama gerek yok. Çünkü vuramıyor dostlarım. Mümkün mertebe zaten hali hazırda yaptığı gibi diğer iki hasar veren kahramanı beslemesini ve de birliği diri tutmasını, diriltmesini sağlamak diğer tüm buna benzer özelliklerimizi desteklemiş oluyor Scipio'da. Yani kendisi biraz daha fazla hasar verip birliğe totalde 5-10k daha hasar ekleteceğine yanında bulunan ya da kumandanı olan kahramanın örneğin 80.000 hasarını yani zaten yüksek olan hasarını belirli yüzdelerle total sonuçta 100.000 ya da 110.000 hasara çevirmesi ve bunu her iki kahramana birden yapması ve bunlarla beraber bir de yenileme ve iyileştirme yapıyorken farklı bir seçenek dahi olamaz dostlarım. Scipio 1 düzeni, yenileme düzeni bizim için daha iyi olacaktır. Ve en önemlisi şu ki Miyamoto'nun kumandan becerisine bakacak olursanız hedeflerin beceri hasarını 6 saniyeliğine %20 azaltır diyor. Yani rakipler 6 saniyeliğine beceri hasarlarından %20 mahrum kalacak gibi bir ekstrası var. %20 hiç az değil ve bu hasar azaltma durumu Scipio'nun da birçok hasar azaltma becerilerini destekleyen bir özellik olduğundan Miyamoto bence ilk tercihimiz olmalıdır dostlarım.
Ama unutmayın ki videoda bahsettiğim kahramanların tüm detaylarını doğru bir şekilde yerine getirdiğinizde zaten elinizdekileri değerlendirerek iyi bir yere varacaksınızdır. Eğer iyi dozda oyun içi bakiye yüklemesi gerçekleştirmiyorsanız mükemmele zamanla ulaşacağınızın farkında olun ve sabır ile alternatifleri kullanarak devam edin. Dostlar, benden bu videoda bu kadar. Sizleri seviyorum. Stres olmayın. Özünüze iyi bakın. Ve her zaman dediğim gibi taktikle kalın. İyi seyirler.